Kırılma noktası. Çok büyük laf. Peki hepimizin hayatında en büyük kırılma noktası ne? Doğumumuz. Karanlık, ıslak, korunaklı bir dünyadan bir kaosun içine çıkıyoruz ve ciğerlerimiz oksijenle yanıyor. Ama ben merak etmeyin, doğumumdan başlamayacağım, o kadar erkenden başlamayacağım size. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Ee, Kırılma noktası düşündüğüm sırada, bu konuşma bana geldiği sırada fark ettim ki hayatımızdaki kırılma noktalarına dönüp bakmıyoruz. Bir kırılma noktasını yaşıyoruz, ondan sonra hayat devam ediyor. Sonra bugüne kadar inandığım mottoları sorgulamaya başladım. İki tanesini söyleyeceğim size. Bir insan şanslı mı doğar, yoksa şansını kendi mi yaratır? Bir de hayat siz planlar yaparken başınıza gelenler midir gerçekten? Bakacağız. Benim hayatım özelinde ama söylemek isterim ki hepinizin tanıdığı, bildiği Kerem Cem değil, insan Kerem, çocuk Kerem, genç Kerem, müzikle tanışan Kerem Cem üzerinden bunu anlatmak istiyorum. Evet, bu benim. Yanımdaki de ablam. Güzel bir çocukluk geçirdim ama asosyal bir çocuktum ben. İki arkadaşım vardı, biri ablam, biri de kuzenim. O kadar dışıma değil, içime doğru bakmışım ki sokakta arkadaşlarımla futbol oynamadım hiç mesela. Kendi tercihimdi, kimse beni kısıtlamadı bu konuda. Ama bu aynı zamanda benim müzikle tanışmama da, kendi içime bakmak, kendi duygularıma daha doğru bakabilmeme sebep oldu. Ve benim müzikle ilk buluşmam, aslında ilk müzik eğitimimi veren annemdi, bir elektrik süpürgesiyle efendim. Dünyada her şeyin bir sesi vardır, bir tonu vardır bilirsiniz. Elektrik süpürgesinin de öyle vın ve o tonu tutabiliyor muyum diye, kulağım var mı yok mu diye beni denedi annem. Salona bir bakalım mı? Vın, olanlar var, olmayanlar var. Benim varmış. Bunu anladıktan sonra galiba annem bir tane mızıka bıraktı. Ağız harmonikası bıraktı evin bir yerine. Ben onu bulup çalmaya başladım. Evet, bu müziğin hayatıma girmesiydi. Sonra bunu görünce bana piyano dersi verdirmeye kalktı. Ama ne yazık ki piyano dersim pazartesi günleri saat 5'teydi ve Şirinler çizgi filmiyle çakışıyordu. Ve ben tabii ki Şirinleri tercih ettim. Ee, evet, ilkokul ve asosyal çocukluğumun üstüne Milas'ta doğdum ben. Muğla'nın Milas ilçesinde doğdum. Merhaba. Avukat bir babanın ve öğretmen bir annenin oğluyum. Ablamla beraber çocuklarıyız. Ee, İngilizce eğitimi olmadığı için Milas'ta bizi yatılı okula yolladılar. Özel yatılı okulda, evet, bütün imkanlarını seferber edip bizi yatılı okula yolladılar. Ama asosyal bir çocuk için yatılı okulda olmak biraz zorlu bir süreç. Düşünün ki etrafınızda devamlı bir karmaşa, kaos var, 80'ler. E, Hatırlıyorum, ortaokulda sadece iki arkadaşım vardı. Yine kendi içimdeydim ben. Ve ortaokul, yatılı okul benim sesimin güzel olduğunu keşfetmeme sebep oldu. Sebep de şu, bu kırılma noktası aslında dünyanın da bir kırılma noktasıydı. 80'ler, Berlin Duvarı yıkılmış, dünya karışmış, Scorpions, Wind of Change. Hatırlayanlar var mı? Ve ben 16 kişilik yatakhanenin köşesinde yine kendi başıma şöyle başladım. Kimseye değil. I followed the Moskva down to Gorky Park and listening to the wind of change. Ve o yatılı okul yatakhanesini düşünün, yine kaos içinde ve herkes sustu ve beni dinlemeye başladı.
Ve ben o asosyal çocuk hepsine baktım. Gerçekten mi ya? Evet. Aslında en büyük kırılma noktası ve benim ilk alkışımdı bu sessizlik. Sonra lise dönemi başladı ve en o asi dönem rock and roll dinlemeye başladım. Heavy metal hatta. Ve heavy metalin olmazsa olmaz enstrümanı gitar çalmaya başladım. Ve e, aslında kendi o güne kadar çocukluğumdan itibaren kendi içime baktığım, duygularıma baktığım şeyleri anlatabilmenin bir yolunu arıyordum aslında. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir kitabını buldum ve Nü diye bir şiirini besteledim. Kimseye çalmadım, size de söylemeyeceğim. Sadece ben biliyorum. E, Ama beste yapmak başka bir şeydi. Bir akış anıydı. Bir yere daha adım atma. Bir kırılma noktası dahaydı. Ve e, üniversite. Üniversite İzmir. Dedemi rahmetle anıyorum. İzmir Güzelyalı'daki evini binbir zorluğa rağmen satmayan dedem babama bir gün demiş ki bu ev sana lazım olacak. Ve ben tam üniversite sınavına girdiğim sırada bir hafta önce vefat etti dedem. Allah rahmet eylesin. Ve ne demek istediğini anladım kendimce. Gel ve üniversite yaşamını burada yaşa. Ve ben Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne girdim. Dedemin evinde yaşadım. Onun eşyalarıyla onu anarak. e, Bu da bir kırılma noktası benim için bu arada. Ben radyo televizyon istiyordum ve eğitimli avukat babam listeye bakıp dedi ki ya şu uluslararası ilişkiler güzel görünüyor. Ben de baktım o zamana kadar deneme sınavlarında hiç öyle bir puan tutturmamışım. Tamam dedim sen mutlu olacaksan yazayım Ege Uluslararası İlişkiler. Sen kafadan attığın 3 soru tut. Sen git o birinci ama bazen size geliyor, bazen siz seçiyorsunuz. Bir araştırmada okudum. Mutlu insan nedir? Mutluluğun formülü nedir? Zenginlik midir? Başarı mıdır? O mudur, bu mudur? Tek bir kriteri varmış. %80'le. Senin hayatına severek, bilerek şahit olan ve senin hayatlarına şahit olduğun dostların olması. Ve benim hala görüştüğüm 30 yıllık arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım hep birbirimize destek olduğumuz zaman. Ve artık müzikle ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. Bornova'da Papağan diye bir barda sahneye çıkmam gerekiyor. Evet, bunu denemem gerekiyor. Bir mikrofon, bir gitar. Çok iyi hatırlıyorum. O gece öyle bir heyecan vardı ki içinde, çirkin bir heyecan vardı ki dedim ki Keremciğim sen bu işi yap, bu sorumluluğu aldın, bu sahneyi yap ve bir daha buna kalkışma ne olur. Bu sana göre bir heyecan değil. Ama sonra çıktım, şarkımı söyledim ve o bahsettikleri peşinden koşulan heyecan aslında buymuş. O da benim profesyonel olarak müziğe başlamak için kırılma noktam oldu. Ve üniversitenin 3. yılında bütün arkadaşlarımın nereye gideceği belli. Stajlar planlanıyor, şirketlere gidiliyor. Ben şarkı yapmak ve şarkı söylemek dışında hiçbir şey yapmıyorum. Ben bunu yapacağım galiba. Hemen bir aile toplantısı yaptık. Öyle demokratik bir ailedir. Ve o dedemin benim için bıraktığı o evi satıp İstanbul'a gelmeye karar verdim. Ve biz sattık, milyar vardı o zamanlar. 114 milyara sattık. Ve ben İstanbul'a geldim. Yonca Evcimik'i tanıyordum. Beni bir yapımcıya götürdü. Eski yapımcılardan biri. Dedim ki hayatımın kırılma anı. 40 sayfalık bir sözleşme koydu önüme. Gerçekten 40 sayfalık. Ve ben öyle bir hayalle gelmişim ki onların hepsini imzaladım. Ve biz güya çalışmaya başladık. 3,5 sene sonra akıl sağlığını korumak için spor yapan ve hiç yayınlanmayan 14 şarkılık bir albüm hazırlamış ama bu albümü beğenmemiş ve hiç piyasaya çıkarmamış bir adam olarak
O yapımcıdan anlaşmamı aldım. 40 milyarım kalmıştı. Aykut Gürel'e gittim. Dedim ki nasıl yaparız? Çok sevdim şarkılarını dedi. Gözlüğünü çıkarttığın zaman yakışıklı bir adamsın dedi. İlkokuldan bahsederken bunu gösterecektim de gözlüğü çıkarınca da yakışıklı adamsın dedi. Tamam ben hayalimi yaşıyorum. Miami'de akustik olarak kaydediyoruz albümü. Ve nerelere gideyim? Ben o 3,5 senede, dur bunu da değiştirelim. 3,5 senede arşınladığım İstiklal Caddesi'ni bu sefer nerelere gideyim, ne kadar biliniyor ve beni ne kadar tanıyorlar diye yürümeye başladım. Çünkü ben ilk İstanbul'a geldiğimde Yalın çıkmıştı. Ve her yerdeydi, hatırlarsınız o dönemi. Bütün dergiler, bütün gazeteler. Diyorum ki olacak mı ya? Ben de olacak mıyım? Ben onu umuyorum. Ama bunun için bir kırılma noktası daha gerekiyordu. Bir gün Sultanahmet'te yürürken yapımcım aradı ve dedi ki bir dizi teklifi var. Medyapım Aşk Oyunu diye bir diziye başrol. Abi ne alakası var dedim, biz şarkımızı yapıyoruz. Senin seçimin dedi. İstersen bir gidelim görüşelim. Gittim görüştüm. Başrol oldu. Bir yandan müzik devam ediyor. Ve bir gün o kırılma anını yaşadım. Beni sete götürecek servisi Levent'te beklerken önümden iş kulelerine giden insanlar, özellikle kadınlar bana bakıp kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Ha dedim. Galiba oluyor. Bir araba almam lazım. Ama şunu söyleyeyim. Hiçbir şeyi şöhret için yapmadım. Başka bir şey yapamadığım için yapmış olabilirim. Ama şöhret değildi benim amaçladığım şey. Ama konuşmamın başından beri anlattığım o asosyal çocuk, kendi içine bakan çocuk, yeni bir ortama girmekte zorlanan çocuk, aslında o herkesin onu tanımasını bekliyormuş. Ben bir anda daha sosyal, daha iyi niyetli, daha girişken, daha cesur oldum. Bana arada bir soruyorlar. Neyini seviyorsun şöhretin en çok? En çok buyunu seviyorum. Bazıları da diyorlar ki bu kadar çok hayır diyemez mi insan? Yani her fotoğraf çekilmek isteyenle fotoğraf çekilir mi? Yani bu kadar iyi olamazsın. Çünkü çok seviyorum. Çünkü çocukluğumda yaşamadım onu. Ee, yani konuşmanın başına dönersek aslında insan şanslı doğmaz, şansını kendi yaratır. Ve bir akışın içinde gerçekten hayatın getirdikleri değil, sizin yaptığınız seçimler o hayatı ve etrafınızı etkiliyor. Hiç böyle yaşlanmıyorsun diyenlere inanmayayım diye buzdolabının üstünde duruyor ki bakıp onlara inanmayabileyim diye. Ve geldiğimiz noktada bir kırılma noktası daha geldi hayatıma. Belki de bu konuşma bana gelmeseydi bunu kabul etmezdim. Ama ettim. Survivor. Evet, evet. Gerçekten yani o kadar 2 haftadır ben özellikle 2 haftadır kırılma noktası hakkında düşünüyorum ki seçtiğiniz şey, seçimleriniz, en önemlisi cesaret ettiğiniz şeyler sizi geliştiriyor. Burada bir challenge, güzel bir challenge buldum. Nasıl biteceğini bilmiyorum. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. Bana nasıl geleceğini bilmiyorum. Seyreder misiniz, seyretmez misiniz bilmiyorum. Bir yorum yazmış teyzenin biri. Çok kibar çocuk. Nasıl yapacak? Evet. Ben de dedim ki magazine, belki de bu sefer Survivor'da efendilik kazanacak. Efendim çok teşekkür ederim. Benim kırılma anlarımdaydık. Subjektif ve benim tarafımdan bir anlatı olsa da hepimizin içindeki o kırılma noktalarına dokunduğunu hissediyorum. Çok teşekkür ederim Uşak.